ihtiyaç penceresi. Neymiş? İhtiyaç penceresi. Yani biz ihtiyaç penceresinden bakıp Allah Azze ve Celle'nin varlığını göreceğiz. Allah Allah, nasıl olacak o? Bir 10-20 dakika sonra şöyle olacak. Kainattaki bütün mevcudata bakacağız. Hepsinin ihtiyacı var. Sonra diyeceğiz ki bunların hiçbirinin eli ihtiyaçlarına yetişmiyor. Ama hepsinin ihtiyacı karşılanıyor. Eli yetişmeyen ihtiyaç sahibi acizlerin her birisinin ihtiyaçları karşılanıyorsa demek perde arkasında ihtiyaçları karşılayan şefkatli bir zat olmak zorunda diyeceğiz. İşte buna ihtiyaç penceresi diyeceğiz. Allah Allah. Şimdi mesela sizinle bir odaya girsek. Odada da 1 yaşında bebek. Girdik böyle, bebeğin altı temiz, karnı tok. Odası nasıl? Odası da tertemiz. Allah Allah. Belli ki bu bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan bir annesi var mı? Var değil mi? Peki ben anneyi görmek zorunda mıyım? Görmek zorunda değilim. Neden? Çünkü ben annenin icraatını gördüm orada. Bebeğin bütün ihtiyaçları karşılanmış mı? Karşılanmış. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya gücü yeter mi? Gücü yetmez. Bebeğin ihtiyaçları karşılanmışsa ve bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya gücü yetmezse onun ihtiyaçlarını karşılayan bir anne olmak zorunda ya. Ben gözümle görmedim o anneyi ama neyle gördüm? İcraatlarıyla gördüm ben o anneyi. Allah Allah. Şimdi ben o bebeği odadan çıkarayım. Biraz daha büyüteyim. Dünyaya koyayım. O bebeğin başka nelere ihtiyacı var dünyada? Süte ihtiyacı var. Kulağının duyması için sese ihtiyacı var. Gözünün görmesi için güneşe ihtiyacı var. Annesinin şefkatine ihtiyacı var. Allah Allah. Yani say biter mi bu ihtiyaç? Sayamaz ki bebek. Bebeğe ne ihtiyacın var karşılayayım desen ihtiyaçlarını sayabilecek bilinci ve iktidarı yok. Ama ne hikmetse bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Allah Allah. Akıl alır gibi değil ya. Şimdi bebek dünyaya gelir gelmez diş var mı? Diş yok. Ne var? Damak var. Bu ne demek? Ben tantuni yiyemem, dişim yok, ısıramam ama emebilirim demek değil mi? Çünkü damak var. Tam doğduğu anda Allah Azze ve Celle o bebeğe bir anneden şefkatli bir sine ve süt dolu bir göğüs gönderiyor. Allah Allah, bu ne demek ya? Bak, bir bebeğin annesi hem şefkatli sine hem de süt dolu bir şekilde geliyor. Bunun biri olmasa ne olur? Mesela annede diyelim süt var, şefkat yok. Gece uyanmaz ki anne. Uyanır mı? Gece 5 kere kalkacak, 6 kere kalkacak. Peki annede şefkat var ama süt yok. Ne olacak? Anne kendini helak eder ya. Ben bu bebeğimi nasıl doğuracağım diye. O gücü yetmeyen, hatta neye ihtiyacı olduğunu dahi bilmeyen bebeğin gözünü açar açmaz bütün ihtiyaçları karşılanıyorsa perde arkasında bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir zat var demektir. Allah Allah. O bebeği biraz daha büyütelim, şöyle bir dünyada gezdirelim. O dünyanın içerisindeki ihtiyaçlarını, mesela bizim yaşımıza gelsin bebek. Benim yaşıma gelince bir insan dünyadaki ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? 1/1000'ini karşılayamıyor. Yağmura ihtiyacım var, hadi yağdır bakalım. Güneşe ihtiyacım var, hadi doğurt bakalım. Vücudumda 96.000 kilometrelik damar yollarının besin ve rızık taşımasına ihtiyacım var. Hadi taşıt bakalım. Mümkün mü? Bunların hiçbirisi mümkün değil. Allah Allah. Bunların her birisi gücümün yetmediği bir yerden karşılanıyorsa demek ki perde arkasında bu ihtiyaçları karşılayan bir zat var demektir. Çok enteresan meseleler ya. Bakın şimdi 60 derece sıcaklığın üstüne çıkılsa bizim yaşamamız söz konusu değil. Nasıl oluyor da şu milimetrik hamleler her seferinde bu kadar düzenli yapılabiliyor? Kim yapıyor acaba? Çünkü benim yaşamam için böyle bir ihtiyacım var mı? Evet var. Karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Benim gücüm yetiyor mu? Benim de gücüm yetmiyor. Kim o zaman? Bu incecik milimetrik hesapları bilip karşılayan kim acaba? Allah Allah. Şimdi bizim suya da çok ihtiyacımız var değil mi? Su buharlaşıyor. Yağmur arabasına biniyor. Daha sonra yağmur onu muhtelif yerlere götürüyor. Paraşütüne takıyor. Böyle başımızı okşarcasına başımızdan iniyor. O sürtünme katsayısına denk gelmese kurşun gibi inecek. Düşünsene, ne kayısı kalır, ne şeftali kalır, ne insan kalır, hiçbiri kalmaz. Paraşüte binmiş şefkatli bir şekilde hem bizi okşayıp iniyor hem de yaprakları okşayıp iniyor. Peki bunun için bir buharlaşma faaliyetine ihtiyaç var.
saniyede 16 milyon ton su buharlaşıyor. Saniyede. Bunu bizler toplanıp yapmak istesek, hadi ya bu suyu biz buharlaştıralım desek, bizim ihtiyacımız olan enerji 300 bin milyar kaloriye ihtiyacımız var. Allah Allah, o nedir ya? Ya da 4.10 üzeri 16 ton kömüre ihtiyacımız var bu suyu buharlaştırabilmek için. Gaz yağını, maz yağını katmıyorum bile. Şimdi benim bu ihtiyaçlarım karşılanıyor. Ama benim bunları karşılamaya gücüm ve iktidarım yetmiyorsa, demek perde arkasında bu ihtiyaçları beni tanıyan, bilen ve şefkat eden birisi mutlaka ama mutlaka karşılıyor demektir. İlla Allah Azze ve Celle'yi şu gözlerle görmek şart mıdır? Hayır. Neden? Çünkü ben onu icraatıyla görüyorum. O odayı temizleyen anneyi gözle görmek şart mıdır? Değildir. Neden? Çünkü bebeğin ihtiyacı var. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya iktidarı yetmiyor. Demek o ihtiyaçları karşılayan birisi olmak zorunda. Allah Allah. Bir de Risale-i Nur'dan ufak bir yer okuyayım. Aynı meseleyi anlatacağım. Neydi pencerenin adı? İhtiyaç penceresi değil mi? Biz ihtiyaç penceresinden neyi göreceğiz? Allah Azze ve Celle'yi göreceğiz. Şimdi Üstad Hazretleri çok enteresan bahsediyor bak. Bil müşahade görüyoruz ki bütün eşya, hususan zihayat olanların, ihtiyacım vardı da onu içeyim dedim. Bütün eşya, hususan zihayat olanların pek çok muhtelif hacatı ve pek çok mütenevvi metalibi vardır. Ne diyor biliyor musun? Mesela bir karıncanın varlığı için neye ihtiyaç var? Geceye ihtiyaç var, gündüze ihtiyaç var, suya ihtiyaç var, toprağa ihtiyaç var. Yani dünyaya ihtiyaç var. Karıncanın var olması için ne kadar ihtiyacı varmış? Dünya kadar. Gülün yaprağa ihtiyacı var, arının bala ihtiyacı var, ineğin süte ihtiyacı var. Kainatın muhtelif şekilde ihtiyaçları var. Görüyor musunuz bunu? Allah Allah. Mesela bir insana da bakalım. Benim geceye ihtiyacım var. Böyle şair ruhlu adamlar belki sever biraz geceyi. Çünkü böyle özellikle bu insanın ihtiyacı olan bazı hormonlar sadece o karanlıkta gece vakti salgılanıyor değil mi? Öyle fiziksel olarak da ihtiyacım var, biyolojik olarak da. Geceye ihtiyacım var, çok seviyorum. Geldi gece gitmedi. Ne yapacağım? Bak gece geldi, gitmiyor bu sefer. Şimdi biz küçük bir yeri aydınlatabiliyoruz değil mi? İktidarımız yetiyor. Koskoca dünyayı nasıl aydınlatacaksın? Geldi gece gitmiyor. Demek ki bu gecenin sadece varlığı rahmet değil. Bir de miktarınca varlığı da rahmet o gecenin. Allah Allah. Şimdi bir gün adamın bir evine böyle misafir gelmiş de. Misafir kalkmıyor. Yiyor kalkmıyor. En son demiş ya hanım demiş şu baklavaları getir de. Şu demiş iyice azlık anlasın çünkü tatlı yedin mi artık git demek yani bu değil mi? Bir de su veriyorlarsa kalk git demek. Adam yemiş. Allah demiş ya hemşerim senin ciğerin yanacak demiş. Ben kimin ciğerin yandığını iyi biliyorum demiş. Şimdi gelsin misafir gibi gitmese gece ne yapacağız biz? Perişan oluruz. Ondan sonra ne geliyor? Gündüz geliyor peşine. Bak gündüze çok ihtiyacımız var değil mi faaliyetlerimiz için? Gündüz geldi gitmiyor. Şimdi gece vakti ışık için bir kaynak var mı? Var değil mi? Gündüz oldu gece için bir kaynak var mı? Yok. Geceyi nasıl getireceksin? Yani bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Bunu görüyor musunuz? Peki bunu karşılayan el kimin eli? Peki bunu karşılayan zat kimdir acaba? Bir ihtiyaç penceresinden kendi varlığını gösteriyor. Ve bu nimetlerin sadece varlığı değil, miktarı da nimet. Mesela uzun boylu bir adamsın böyle. Allah yaratmış seni minare gibi böyle. 20 metre uzamışsın. Ne terzi sana kıyafet diker, ne anan baban eve alır. Demek sadece uzunluk nimet değil. Uzunluğun miktarı da nimet. Bak ihtiyacım var benim bunlara. Şimdi mesela benim gözüm görüyor. Ama bak onun miktar ayarına bak. Ya benim gözüm bakterilere kadar derin görebilseydi. Şu suyu içebilir miydik? Mümkün değil mi? Şu suyu bu gözlerle içemezdik. Niye? İçi bakteri dolu değil mi? Allah Allah bak içinde yaşayanlara bak. Ben bunu nasıl mideme alayım diye mümkün değil içemezdik. Şimdi benim kulağım bir ses duyuyor. Ses nimet. Ama miktarı ölçüsünde nimet. Ya ben yastıktaki bakterilerin de sesini duysaydım, ya yastıktaki mite'ların da sesini duysaydım, Allah Allah toplamış halay çekiyorlar. Tam gece uyurken dayanamaz insan değil mi? O da katılır araya. Nasıl olacaktı? Ya da bu gezegenlerin dönüşünün sesini duysaydım, yıkılırdım, perişan olurdum. Demek ki ihtiyaçlarım sadece karşılanmıyor, bir de miktarı ölçüsünde karşılanıyor. Hangisine elimiz yetiyor bu okuduklarımın? Hiçbirisine. Bu kadar ihtiyaca benim elim yetmezken bunca ihtiyaç karşılanıyorsa demek perde arkasında benim ihtiyaçlarımı bilen, beni tanıyan ve ihtiyaçlarımı karşılayan bir zat olmak zorunda. Sen ona istediğin kadar enerji de. O zatın çok fazla esması, çok fazla ismi var. Allah Allah. Çok enteresan değil mi?
Devam ediyorum Risale-i Nur'dan okumaya. O matlapları, o hacetleri ummadığı ve bilmediği, eli yetişmediği yerden. Allah Allah, bir kelime dikkatinizi çekti mi? Ummadığı yerden geliyormuş ihtiyaçlar. Süt kelimesini biz halk arasında darbe mesele olarak ne için kullanırız? Temizlik için kullanırız değil mi? Deriz ya adama bak ya, sütten çıkma ak kaşık deriz. Ya bu oğlan var ya süt gibi deriz ya, çok temiz bir adam o. Benim sütün çıkmasını beklemediğim yer neredir biliyor musunuz? Pisliğin içidir. Allah da tam çıkmasını beklemediğin yerden sütü yaratıyor. Kanla fışkının içinden, pisliğin içinden. Neden? Pisliğin içindeki sütü gör de pislikten bilme diye oradan yaratıyor. Allah Allah. Süt gibi temiz bir şey kan ile fışkının, yani pisliğin, affedersiniz, içinden çıkarak bize ulaşıyor. Şimdi mesela bir tane buradaki hocamız kara tahtaya bir şey yazsa beyaz tebeşir kullanır değil mi? Çünkü zıtlıklar birbirini göstermesi içindir. Allah süt gibi temiz bir şeyi kan ve fışkı içindeki pis bir şeyden niye gönderiyor? O zıtlıkta ondan olmayacağını bil diye gönderiyor sana. Bak bak, hem ihtiyacım karşılanıyor hem de kimden karşılayacağını anlayayım diye hiç ummadığı bir yerden karşılıyor. Çok enteresan ya. Yerden kafasını kaldıramayan bir tane inek kanla fışkı içinden süt veriyor sana ve tek yediği şey saman. Şimdi bazıları bu sütün tezlerini, makalelerini yazarak profesör oluyor. Şimdi bu inek gelip dese ki bu sütün makalesini yapan profesör oluyorsa sütü yapanın baş profesör olması lazım. O zaman bana o ünvanı verin dese ne yapacağız biz şimdi? O süt inek gibi akılsız bir şeyden, şuursuz bir şeyden niye geliyor biliyor musunuz? Çünkü Allah o zıtlıklarla vererek böyle bir acizin, böyle bir mucizevi şeyi asla sana veremeyeceğini anla diye geliyor. Biri dese ki ya Mehmet abi gömleğin de güzelmiş. Ben de desem ki ya bizim bir terzi Ali var, eli yok, ayağı yok, o yaptı falan. Vallahi adam gidiyor herhalde, Allah yardımcısı olsun. Eli ayağı olmayan terzi nasıl olur dersiniz. Ama eli ayağı olmayan böcekten ipek veriyor. Ya eli ayağı olmayan böcek ya, anla artık diyor ya. Kara tahtaya beyazla yazıyorum, gör artık diyor. Eli ayağı olmayan böcekten ipek verilir mi ya? Demek ki bu böcekten değil. Perdenin arkasına bak diyor sana ya. En aciz varlık elma kurdu. Nerede dünyaya geliyor? Rızkın içinde. En gücü yetmeyen bir şeye en fazla rızkı vererek diyor ki bak, beslenme fiili elma kurdundan değil, benden bil diyor. Bir insan buna iman ederse dünyanın iş telaşına put gibi tapmaz ya. Bak problemimiz burada bizim. Problemlerimiz hep burada çıkıyor ya. Allah Allah. Devam ediyorum Risale-i Nur'dan. Hiç beklenmedik yerden karşılanıyor da dedim az önce. Tertemiz süt, affedersiniz pisliğin içinden kim bekler ya? Şimdi şurada bir arkadaşımız gelse dese ki ya Mehmet abi yoruldum, bir süt ikram edelim. Pisliğin içinden de getirse ya deriz. Allah Allah, bu gitmiş ya, Allah yardımcısı olsun deriz ya, değil mi? Hiç beklemedik yerden veriyor ya, ondan bilelim diye. Münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Nasıl bir vakitte? Münasip. O kelime dikkatinizi çekti mi? Yani bak, bizim ihtiyacımız karşılanıyor. Bir de nasıl karşılanıyor? Münasip vakitte. Şimdi mesela bir tane hakem bakıyor böyle futbolcuya. Futbolcunun ayağına top geldiği anda öbür adam da kaymış ayağına. Ne diyor? Kırmızı kart. Neden? Bakıyor oradan. Ayağıyla geliş anıyla adamın kayış anı birbirine uygun. Münasip. Yani vakit münasipse burada ne var diyor? Kasıt vardır diyor. Bebeğin dünyaya geliş anında annenin süt muslukları açılıyor. Ne demek bu ya? Nasıl olabilir ya Allah aşkına ya? Şu alışkanlık perdesiyle bakmayalım ya. Nereden yani? O anne şefkatten mi veriyor o sütü? Yok. Şefkatten verirse canı istediği zaman vermesi lazım. Anne o sütü yaptıracak profesörleri mi buldu? Mümkün değil yani. Madem öyle, bebeğin geliş anıyla sütün geliş anı nasıl birbirini yakalayabiliyor? Mümkün değil yani böyle bir şey. Oradaki ihtiyacın geliş anı münasipse bunda bir kasıt var demektir. Şu karşılanan ihtiyaçları görüyor musunuz? O bebeğe süt yerine kebap yedirsen hayatına değil vefatına sebep olursun değil mi? Tam ihtiyacı geliyor ya. Akıl alır gibi değil. Şimdi dünyaya bir geliyoruz. Kainattaki menü tam bize göre değil mi? Elması, armudu, çiğ köftesi, lahmacunu, tantunisi. Ya Rab, bu kadar ince zevklerimin karşılanması nasıl olabilir? Biz bir gün İsviçre'ye gittik. Orada böyle adını söyleyemediğim meyveler getirdiler. Böyle meyveleri yiyorum ama Allah Allah diyorum, yani benim dilimin daha önce bunlarla tanışması yok. Daha önce hiç İsviçre'ye gitmeyen dilimde
İsviçre'deki lezzetlerin kodu var. Nasıl ya? Nasıl kılsız şuursuz dilde bunun kodlanması nasıl olur? Hem o rızkı verecek hem de o rızkın karşılığı lezzeti barkod okuyacak bir dil verecek. Ya Rab, bu kadar ince ihtiyaçlarıma kadar gerçekten beni tanıyor musun? Tanıyorum ey kulum. Madem en ince hissiyatlarıma kadar beni tanıyorsan sen dururken ben kimle dertleşiyorum? Deyip secdeye gitmez mi insan? Gitmiyorsa Allah tanımıyor işte bak. Görüyor musunuz iman meselesinin önemini? Devam ediyorum Lisan-ı Nur'dan. Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez. Az önce saydıklarıma var mı gücü yetişen biri? Mehmet abi ben bir güneşi batırayım şimdi. Yok, mümkün değil ya, mümkün değil. Sen kendine bak. Zahiri ve batıni hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Allah Allah, çok var değil mi? Sadece eşyaya mı muhtacım? Hayır. Diyor ki duygulara da muhtaçsın. Mesela ben sevmeyle korkmaya muhtacım değil mi? Şu an sevme fiili olmasa biz dost olamayız, yan yana olamayız, birlikte olamayız. Korku fiili olmasa, korku duygusu olmasa ben hayatta kalamam. Mesela merdivenlerden aşağı ineceğime pencereden atlarım. Niye? Korku yok ki bende. O zaman helak olduk gittik. Korku duygusu olmasa bir insan kanunlara uymaz ve biz insanca yaşayamayız. Şimdi benim demirim eksik olsa gitsem bir doktora, ya şunları ye demir eksiğin geçer der. Peki benim korkum ve sevmem, bu iki duygum eksik olursa hangi bakkaldan satın alacağım ben bunu? Mümkün mü ya? Bu duygular da benim ihtiyacım mıymış? İhtiyacımmış. Verilmiş mi? Verilmiş. Yolda mı buldun? Bir yerden mi aldın? Sipariş mi ettin? Hiçbiri değil. Kim verdi arkadaş? Benim ihtiyacım milim milim karşılanıyor ya. Kim veriyor benim bu ihtiyaçlarımı ya? Bir de ruhları öyle bir münasip yaratmış ki Allah. Duyguları o kadar münasip yaratmış ki. Ceylana aslan ruhu, aslana ceylan ruhu verdiğini düşün. Allah Allah. Kaçan bir tane aslan, sana böyle kükreyen dikleyen bir tane ceylan. Allah, hiç yakışmıyor yani. Yakıştıracak şekilde münasip vermiş. Kainatın bunlara ihtiyaçları var ve bütün ihtiyaçlar karşılanıyor. Bütün zihayatları kendine kıyas et. İşte bütün onlar birer birer vücudu vacibe, yani bir karşılayanın varlığına şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi heyet-i mecmuasıyla az önce konuştuğumuz bütün ihtiyaç sahipleri hep birlikte güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi ben ışığı görürsem güneşin varlığını anlarım şeklinde o hal ve bu keyfiyet perdeyi gayb arkasında bir vacibül vücudu, bir vahid-i ehadı hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanları içinde akla gösteriyor. Niye gösteriyor? Çünkü ihtiyaçları karşılayanın karşıladığından haberi yok, haberi. Şimdi mesela çiçekleri sulamak istesek, bir bulut mu daha güzel sular, ben mi daha güzel sularım? Bulut daha güzel sular değil mi? Peki bulutta mı şefkat var, bende mi? Bulutta şefkat ne geçsin? Benden daha güzel bütün mevcudatı sulayan bulutta benim kadar şefkat yok. İhtiyacı karşılayanın ihtiyacı karşılanandan haberi yok. Ama kainatta bütün ihtiyaçlar karşılanıyor. O zaman perde arkasında bu ihtiyaçları karşılayan bir zat mecbur şekilde olmak zorunda. Nereden görüyoruz? Biz onu, o zatı icraatlerinden görüyoruz. Şimdi ey münkiri cahil, hani o başta inkar eden vardı ya, ben enerji derim başka bir şey derim. Ve ey fasık-ı gafil, bunda da inanç var ama kafasına göre yaşıyor. İnşallah öyle değilizdir değil mi? Çok üzücü bir hayat. Allah var ama hiç varlığını umursamıyoruz. Bir öğretmenimizin, bir anne babamızın varlığı kadar. Çok üzücü. Bu faaliyeti hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi ne ile izah edebilirsiniz? Sağır tabiatla mı? Kör kuvvetle mi? Sersem tesadüfle mi? Aciz, camit, esbapla mı izah edebilirsin? Ne kadar ihtiyacımız varmış? Çok. Niye anlattım bu dersi biliyor musunuz? Bizim faturamız çok. Faturamız çoksa hesabı da çok olabilir. Ve bunları bugün konuşmamız lazım. Birbirimize ahiret cihetinde hayrımız olsun. Çünkü ihtiyaç penceresinden Allah Azze ve Celle'yi tanırsan ve benim bu kainatta Allah'tan başkasına ihtiyacım yok imanını hissedip yaşayabilirsen Allah Azze ve Celle de kulunun zannı üzeredir. Seni başka hiç kimseye muhtaç etmez.
Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, Entel Baki. Ya Baki, Entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.